Merhaba, ben Ahmet Rıza Korkut. Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda en çok tercih edilen robot süpürgelerden birisi olan Roborack S5 Max robot süpürgenin genel temizliği ve bakım hakkında bilgiler vermeye çalışacağız. Arkadaşlar, öncelikle robot süpürgemizi evin içerisindeki herhangi bir konumdan, isterseniz şarj istasyonundan veya şarj istasyonu daha zor ulaşılır bir yerdeyse robot süpürgemizi evin içerisinde uygun bir pozisyona getirip oradan elimizle alarak temizlik yapacağımız, bakım yapacağımız yere getirip bırakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle temizlik işlemini yaparken iki kısım ayırıyorum. Burada önce cihazımızın üst kısmında kalan ve temizlenmesi gereken parçalar ve daha sonra da alt kısmında kalan ve temizlenmesi gereken parçalar şeklinde ikiye ayırıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra da cihazın tamamının genel bir temizliğini yapacağız ve videomuzu sonlandıracağız. Öncelikle cihazımızın üst kısmında ne var? Cihazımızın üst kısmında şu kapağın altında HEPA filtremiz var. Ana filtremiz arkadaşlar. Ana filtremizin ve çöp haznemizin bulunduğu bölüm var. Öncelikle orayı açmamız gerekiyor. Şurada bir gördüğünüz gibi bombeli bir alan var. Burayı parmağımızla tutup kaldırdığımız zaman istediğimiz alana ulaşmış olacağız. Burada hem filtremizin üzerinde takılı olduğu bir çöp haznesi var ve yine bir de fırçamız var arkadaşlar, tarak şeklinde. Bunu filtremizi temizlerken ve kutunun içerisini temizlerken kullanacağız. Tarağımızı şuraya elimizi tutup çektiğimiz zaman çıkartabiliriz. Bunu hemen bu şekilde bir kenara bırakıyorum. Ve daha sonra çöp haznemizin nasıl çıkacağını gösterelim. Şurada bir boşluk var ve şurada da yine bir boşluk var arkadaşlar. Buradaki bölüme baş parmağımızı koyduktan sonra şurada bulunan bölüme ise diğer işaret parmağımızı koyup bastırdığımızda ve çektiğimizde bu filtreyi ve filtrenin takılı olduğu çöp haznesini çıkartmış oluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tıka basa dolu vaziyette arkadaşlar. Bu demek değildir ki hemen tıkanıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben size şöyle söyleyeyim. Evin tamamını 2 kez neredeyse temizliyor arkadaşlar bu kutu. Yani hemen öyle açıp boşaltılması gerekmiyor. Şimdi bunu temizlememiz gerekiyor ama öncelikle içerisini açarak hazneyi boşaltmamız gerekecek. Evet arkadaşlar, HEPA filtremizi görüyorsunuz çöp kutumuzun içerisinde. Bu haznemizin üzerinde takılı olan bu filtre zamanı gelince değişecek. Onu da az önce gösterdiğim ekrandan takip edebilirsiniz. Ancak şu an henüz böyle bir sürede olmadığı için, böyle bir zaman gelmediği için sadece temizliğini göstereceğim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, diyeceksiniz ki bunu nasıl açacağız? Şöyle açacağız. Sol tarafımızda filtremizin olduğu bölüm, sağ tarafında da haznemizin giriş kısmını olacak şekilde tutuyoruz ve şu şekilde ekstra çok güçlü bir baskı yapmaya gerek kalmadan hafifçe çekiyoruz, açılıyor. Gördüğünüz gibi. Olay bu arkadaşlar. Çıkarttıktan sonra öncelikle bir defa kaba pisliğini komple içerisine boşaltmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi boşalttıktan sonra HEPA filtremizi çıkartmamız gerekiyor. HEPA filtremizi çıkartmak içinse şu şekilde bakın. Görüyorsunuz, hazneyi şu şekilde deminki gibi tuttuk. Tekrar şöyle getirdik. Şu taraftan arkadaşlar. Buradan değil. Burada zaten elimizin gireceği bir yer yok. Ancak bu tarafta elimizin gireceği bir boşluk var. Parmaklarımızı bu boşluğa getiriyoruz arkadaşlar. Ve hafifçe bastırarak çekiyoruz. Ve filtremiz yerinden çıkmış oluyor. Yine dediğim gibi çok zorlamanıza gerek yok. Filtremizin içini görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça tıkalı vaziyette. Bunu nasıl temizleyeceğiz? Şu şekilde arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz tarak bu filtrenin bu aralarını temizlememiz için bu işlemi uygulayarak bu filtrelerin içerisindeki tozları temizleyebiliriz arkadaşlar. Şunu belirtmekte fayda var.
Bu filtreler hassas filtreler. O yüzden çok fazla sert cisimlerle müdahale etmeyin. Bakın şu şekilde vurarak içindeki tozu dökebilirsiniz. Bazı arkadaşlar bunu yıkayabileceğimizi söylese de yıkamanızı tavsiye etmem. Kesinlikle ömrünü kısaltacaktır. Ancak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Elektrikli süpürge yardımı ile içerisindeki bulunan bu tozları çektirebilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Sizlere içerisinin nasıl temizleneceği hakkında farklı yöntemleri söyledikten sonra en basit yöntem olan içerisinden çıkan fırçayla içerisini temizleyerek bu aşamayı geçeceğim arkadaşlar. Evet, filtremizi temizledikten sonra şöyle bir kenara bırakalım arkadaşlar. Daha sonra haznemizin içerisini de temizlememiz gerekecek. Onun için de yine elimizde bulunan fırçayı kullanabiliriz. Aynı zamanda bu hazneyi yıkayabiliriz arkadaşlar. İçerisinde bulunan tüm tozu temizledikten sonra bu hazneyi yıkayacağız ve kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Evet, haznemizi yıkadıktan ve kurumaya bıraktıktan sonra haznemizin bulunduğu bölgeyi temizlememiz gerekiyor. Burasının içerisi gördüğünüz gibi tozla dolmuş olabiliyor. Çünkü filtre taştıktan sonra veya hazne taştıktan sonra buralarda istenmeyen tozlar oluşabilmekte veya buradaki conta kısmı sızdırabiliyor. Yüksek basınçtan olabilir. Haznenin çok fazla dolmasından olabilir. Her ne sebeple olursa olsun içerisinin de mutlaka temizlenmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Buranın içerisini şu şekilde göstereyim. Bakın evet. Maalesef tozla dolabiliyor. Bunu şöyle yapabiliriz. Bu kısmın içerisindeki tozu aldıktan sonra sprey yardımıyla temizleyebiliriz. Arkadaşlar benim kullandığım sprey iThink temizleme seti spreyi. Laptopumun ekranını, kasasını ve diğer elektronik cihazlarımı temizliyorum ve hiçbir şekilde problem yaşamıyorum. Bu cihazı da aynı şekilde bu sprey ile temizleyeceğim arkadaşlar. Sizler farklı yöntemler kullanabilirsiniz. Riske girmeden nemli bir bezle de silebilirsiniz. Ancak ben bu şekilde temizlik yapacağım. Bu bölgeyi tamamıyla spreyledikten sonra silmemiz gerekiyor. Onu da zaten söylememe gerek yok. Mikrofiber bezle yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu bölgeyi temizledikten sonra diğer alt kısma geçeceğiz. Ama öncesinde kapağı kapatalım şimdilik. En son HEPA filtremiz kuruduktan sonra haznemizi yerine takacağız. Şimdi cihazımızın arka kısmına geçeceğiz. Ama öncesinde su akmaması için şurada görmüş olduğunuz mop haznesini komple yerinden çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın burada iki bölüm var. Şu iki taraftan bastırıp çektiğimizde mopumuz yerinden çıkıyor. Şu bölgedeki şu kısma bastırıp çektiğimizde de su haznemiz yerinden çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki parça halinde bunlar şu şekilde iç içe geçerek birleştiriliyor. Biz burada nereyi temizleyeceğiz?
haznenin genel bir temizliğini yapacağız. Daha sonra da mopumuzu yerinden çıkarıp yıkayacağız arkadaşlar. Ve kuruduktan sonra tekrar yerine takacağız. Şimdi bunları yerinden çıkarttıktan sonra da kasamızı zaten ters çevirebiliriz. Öncelikle kasamızı ters çevirelim ve sırayla temizlik işlemini yapmaya devam edelim. Öncesinde dediğim gibi su haznesini temizleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için de yine elimde bulunan spreyi kullanacağım. Siz yine farklı şekillerde temizlik yapabilirsiniz. Dediğim gibi nemli bir bezle de silebilirsiniz riske atmamak için. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Tamamen tertemiz olana kadar siliyoruz. Evet, tertemiz oldu. Onu da bir kenara bırakalım şimdilik. Mopumuzu alıyoruz. Aynı şekilde mopumuzun da kasasını temizlememiz gerekiyor. Ama öncelikle mopumuzu yıkayacağımız için bir çıkaralım. Nasıl çıkaracağız? Bir kenarından tutarak arkadaşlar öncelikle cırt kısmını ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Şuralarda geçme noktaları var. Oralardan da ayrıldıktan sonra şu şekilde çekerek yerinden çıkarmamız gerekiyor. Evet. Mopumuzu da hemen yıkamaya gidelim arkadaşlar. Mopumuzu da aynı şekilde yıkayabiliriz. Dilerseniz deterjan kullanabilirsiniz. Veya çamaşır makinesinde de arkadaşlar diğer uygun çamaşırlarınızla birlikte atarak yıkamanız yine mümkün. Ben sadece göstermelik şu an boş suyla sizin için yıkıyorum. Bu mopun da yine değişim süresi geldiğinde cihazımız sizi uyaracaktır ve uyardıktan sonra sıfırıyla değiştirmeniz gerekecektir arkadaşlar. Mopumuzu yıkadıktan ve kurumaya bıraktıktan sonra o kuruyana kadar işlemimize devam edelim. Öncesinde mopumuzun tutturulduğu kasayı da aynı şekilde temizleyeceğiz. Bu temizlik önemli çünkü zamanla üzerinde kalıcı tozlar oluşur ve cihazımız daha kısa sürede yıpranıp eskimeye başlar. Buna sebebiyet vermemek için bunu dediğim gibi genel temizliğimizi arada bir yaparsak çok iyi olur diye düşünüyorum. Şu şekilde yerine taktıktan sonra kenarda beklemeye alalım. Daha sonra mopumuz kuruyunca üzerine takıp yerine takacağız. Evet, adım adım gidelim dedik. Burada bulunan bölgeyi de temizlememiz gerekiyor. Ama ben onun öncesinde tekrar uğraşmamak için süpürgemizi fırça kısmının da temizliğini yapıp daha sonra o hazne ile birlikte buranın da temizliğini yaparak işleme devam etmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir fırçamız var. Görüyorsunuz ev hali, saç gibi pek çok pamuk gibi materyaller fırçamızı sarıyor ve kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. Bu da süpürgenin genel temizlik performansını ciddi derecede etkiliyor arkadaşlar. O yüzden düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Bakın şurada 2 tane klips var arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz. Birbirine doğru çekiyoruz ve bu şekilde kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi fırçamızın üstünde bulunan kapak açılmış oldu. Ama daha da yakından göreceğiniz üzere oldukça kirli durumda. Biz şu an öncelikle bunun temizliğini yaparak fırçaya doğru devam edeceğiz. Kaba pislikleri temizlememiz gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi uzun zamandır size de söylediğim gibi temizlik yapmayınca yapışmış ve artık kalıtsal hale gelmiş. Buna mahal vermemek için bunun temizliğinin de sürekli olarak mutlaka yapılması gerekiyor. Yoksa kalıcı bir leke olur ve daha sonra da cihazımızın daha eski bir görünüme sahip olduğu gerçeği karşımıza çıkar. O sebeple düzenli olarak mutlaka temizliğinin yapılması gereken bir parça arkadaşlar.
Yine aynı şekilde isterseniz nemli bir bezle silebilirsiniz ya da plastiğe zarar vermeyen temizlik maddeleri kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben plastiğe zarar vermeyeceğini kesin olarak bildiğim için bilgisayar ekran temizleme spreyi kullanıyorum arkadaşlar. Bakınız bazı lekeler öyle kalıtsal hale gelmiş ki çıkartması çok zor. Buna mahal vermemek için düzenli aralıklarla mutlaka fırçayla birlikte bu parçayı da temizlemeniz gerekiyor. Bakın fırçayı hala kullanıyoruz arkadaşlar. O yüzden yerine takmadık. Sadece üst tarafta kullanılmıyor. Buradaki parçaların da temizliğinde bu fırça kullanılıyor. Aslında bu parça da yıkanabilir diye düşünüyorum ama daha önce denemediğim için size böyle bir riskli bilgi vermek istemem açıkçası. Çünkü daha sonra sıkıntı yaşamanın anlamı yok. Evet, bu parçamızı da şöyle kenara koyalım. Malum birazdan kullanacağız. Temizliğini yapmış olduk. Evet, bölgedeki lekeyi görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Birazdan komple temizleyeceğiz orayı. Fırçamızı nasıl çıkaracağız? Fırçamızı görüyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın, cihazı koyduğum yöne dikkat ederek nereden çıkarttığımı görmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde baktığın zaman sağ taraftan değil sol taraftan şu şekilde çekerek fırçayı çıkartıyoruz. Fırçamızın halini görüyorsunuz. Uzun süre bakım yapmazsanız bu hale gelir ve bu fırça olması gerekenden daha kısa sürede tamamen deforme olur ve değiştirilmek zorunda kalınır. Şimdi arkadaşlar bakın nereden çıkarttık? Bu şekilde çıkarttık dedik. Uç kısım, yani ilk çıkarttığımız kısım çıkarttık. Bu şekilde tuttuktan sonra sağ tarafa çeviriyoruz ve buradaki 2 adet parçayı yerinden çıkarmış oluyoruz. Görüyorsunuz. Bir kenara koyalım. Sağ taraf. Sol tarafı da aynı şekilde yine karşı tarafa doğru çeviriyoruz. Yani bize göre hep karşı tarafa çevirmiş olacağız. Çevirdikten sonra arkadaşlar burada sadece tek bir parça ve sabit bir parça var. Bu parçayı da şöylece buraya bırakalım. Bakın bu parçaların arasında nasıl bir saç dolaşmış, nasıl bir yün dolaşmış. Şöyle görüyorsunuz. Bunları mutlaka temizlememiz gerekiyor arkadaşlar. Buraları temizledikten sonra fırçamızı bu işkenceden kurtarmamız, yani buradaki bulunan pamuk, yün, tüy, saç gibi şeylerden kurtarmamız gerekiyor. Bakın fırçada şöyle bir bölge var. Burası ne işe yarıyor acaba diye düşünüyor olabilirsiniz. Bunun ne işe yaradığını bu şekilde size göstermiş olalım arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi maalesef o kadar çok saç ve yün olmuş ki işimize yaramadı. O yüzden her zaman yanımızda bir maket bıçağı bulunduruyoruz ve maket bıçağıyla herhangi bir taraftan keserek, bakın maket bıçağıyla bile nasıl zorlandığımızı görüyorsunuz. Keserek bu saçları fırçadan uzaklaştırmak gerekiyor arkadaşlar. Bir taraftan komple kestikten sonra zaten malum ayrılacaktır. Hemen yan tarafta bulunan poşetimize, çöp poşetimize bunları atalım. Arkadaşlar elimizle, maalesef elimizle, başka bir yöntem yok. Eldiven kullanabilirsiniz. Yani mideniz kaldırmayabilir. Elimizle üzerinde bulunan tüm yün, pislik, saç ne varsa hepsini uzaklaştırmamız gerekiyor. Şunu söyleyelim. Bu fırçada yıkanabilen bir parça. Eğer gözünüzde kontrol ettiğinizde yıkanmasını uygun bulursanız bu parçayı da, bu fırçayı da yine diğer parçalar gibi yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu parçayı da yıkayacağım sizler için. O yüzden yıkamaya götürüyorum. Yine aynı şekilde fırçamızı da su yardımıyla daha derin bir temizlik yapma imkanımız var arkadaşlar. Şu şekilde plastik kısımlarını iyice suyun altında temizleyelim önce.
sonra fırçalarımızı da aynı şekilde yıkarsak tertemiz olacaktır. Evet arkadaşlar, fırçamızı da yıkadık ve kurumaya bıraktık. Biz yine temizliğimize devam edelim. Şu şekilde baktığınız zaman fırçamızın haznesinin de yine diğer hazneler gibi oldukça fazla lekelenmiş olduğunu, tozlanmış olduğunu, hatta bakın kalıcı hale gelmiş olduğunu görebilirsiniz. Bu yüzden hem bu bölgenin yine az önce de temizleyeceğimizi söylediğimiz gibi mop haznesinin bulunduğu yerin temizlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da beraberce yapalım. Öncelikle kaba tozunu alalım. Bakın çıkmıyor. Maalesef temizlik maddesi kullanmamız gerekecek. Çünkü çok fazla beklediği için. Ben spreyi sıkıyorum arkadaşlar. Hazneyi temizliyorum. Yalnız bu arada şunu söyleyeyim. Az önce üst tarafta temizlemiş olduğumuz toz torbasının, toz kutusunun, çöp kutusunun bulunmuş olduğu kısım şu an bu işlemden sonra yine tozlanmış, lekelenmiş, pislenmiş olabilir. Çünkü burada direkt o tarafa geçen bir bölüm var. Açıklık var. Oradan dolayı arkadaşlar yine filtremizi takarken ve kutumuzu yerine monte ederken tekrar kontrol edip temizlemekte fayda var. Değerli arkadaşlar, bu temizliği yaparken siz de fark edeceksiniz. Şu aralarda bizim hiç ulaşamayacağımız bölgelerde daha kalıcı problemlerin olduğunu göreceksiniz. Diyeceksiniz ki bunları nasıl temizleyeceğiz? Onları daha sonraki bir videomuzda şu kısmı komple sökerek daha detaylı bir bakım onarım çalışması yaparak göstereceğim arkadaşlar. O yüzden bizi takipte kalmaya lütfen devam edin. Bu konu önemli. Bu konuyla ilgili mutlaka yine video çekeceğim arkadaşlar. Şunu söylemek isterim. Bu parçaların hepsi değişebiliyor. Hepsinin yedek parçası bulunabiliyor. Bu parçaları zamanla değiştirmemiz gerekebiliyor. Bu tekerlekler de dahil arkadaşlar. Maalesef burada bulunan lastik kısım aynı arabamızın lastikleri gibi deforme olabiliyor zamanla. Ama bunları korumak için bazı lastik kılıflar var. Onlardan satın alabilirsiniz. Ama satın almazsanız bile cihazınız oldukça uzun bir süre sıkıntısı devam edecektir. Ama bu lastikler, bu tekerler zamanla değişebiliyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz tekerlek de değişiyor. Bunu da söylemek isterim. Evet, fırçamızın bulunduğu hazneyi temizledim. Daha sonra mopumuzun takıldığı bölgeyi de temizliyorum. Sırada fırçamız var arkadaşlar. Fırçamızın diyeceksiniz ki nasıl temizliği olacak? Şöyle olacak. Hemen şöyle çevireyim. Bu fırçamızın da etrafına zamanla pamuklar ve saçlar dolabiliyor. Bu da maalesef düzgün çalışmamasına sebep oluyor. Bunun önüne geçmek için temizliği yapılması gerekir ve bunu da şu şekilde fırçamızın ortasındaki vidayı öncelikle söküyoruz. Söktükten sonra fırçamızı yerinden çıkartıyoruz arkadaşlar. Bakın görün. Ne demek istediğimi daha sonra hemen anlayacaksınız zaten. Yine ellerimizle burada bulunan saç, pamuk benzeri her şeyi temizlemek zorundayız. Bakın bulunduğu bölgede de takıldığı yerde de varsa onları da alıyoruz. Yerine takmadan önce burayı silerseniz iyi olur. Evet, bunu da aynı şekilde görüyorsunuz. Fırçanın aslında değişim zamanı yaklaşıyor. Ancak henüz uygulamamızda değişim zamanının geldiğini göstermediği için değişmeyeceğiz. Ama bunların da değişim zamanı geldiğinde nasıl değiştirileceğini hepsini tek tek yine size göstereceğiz arkadaşlar. Bu fırçaları da şöyle bir elle kontrol ettikten sonra
silip temizlemekte fayda var. Evet, fırçamızın da temizliğini yaptıktan sonra hemen yerine takalım bunu. Aynı şekilde oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi oturuyor. Ve vidamızı sıkarak fırçamızı yerine takmış oluyoruz arkadaşlar. Bu yan fırçanın da temizliği bu kadar. Ancak zamanı gelindiğinde mutlaka tamamen yenisiyle değiştirmesi de gerekiyor. Değerli arkadaşlar, cihazımızda olmazsa olmaz en önemli temizlenmesi gereken yerlerden birisi de şu görmüş olduğunuz sensörlerdir. Bunlar da zamanla toz sebebiyle işlev göremez hale gelebiliyor. Aslında bunların zaten belli bir periyotta temizlenmesi zaten gerekiyor. Cihazınız bunu takip ediyor ve size zamanı geldiğinde uyarıyor. Ancak siz yine de bu zamanı beklemeyin. Her bakımda sensörlerimizi mutlaka temizleyin arkadaşlar. Bu sizin için gerçekten çok önemli. Gerek doğru haritalama, gerek doğru yer bulma ve gerekse doğru bir temizlik işlemi için cihazınızın sensörlerinin de temizlenmesi gerekiyor. Yine sprey yardımıyla temizleyebiliriz. Şöyle yapacağız. Ya da dediğim gibi nemli bir bezle de silebilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz sensör noktalarını doğru bir şekilde temizlediğinizden emin olun. Buradaki sensörleri de temizledikten sonra arkadaşlar şu bölgede genel bir temizlik yapalım. Çünkü cihazımızın alt kısmında işimiz bitmek üzere. Şimdi alt tarafta sökmüş olduğumuz bütün parçaları tekrar yerine takarak alt kısımdaki işlemimizi bitiriyoruz ve üst tarafa tekrar dönüyoruz arkadaşlar. Öncelikle tabii ki fırçamızı yerine takacağız. Daha önce temizliğini yapmış olduğumuz ve yıkamış olduğumuz fırçamızın şu şekilde 3 adet parçası vardı arkadaşlar, hatırlarsanız. Bunlardan pim olan taraf, gördüğünüz gibi bakın metal bir pim var. Pim olan taraf 2 parça takılıyor. Buraya tek parça takılıyor. Şimdi arkadaşlar bu parçamızı alıyoruz. Bu zaten şu parçadan olan bölüme getirip takıyoruz. Nasıl takıyoruz? Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Burada ok işareti var zaten nereye gideceğine dair. Bakın bunu böyle bu şekilde itiyorsunuz. Yuvasına oturana kadar çevirdikten sonra oturduğunu görüyorsunuz. Daha sonra bir tur hissedilir bir dönme olacak arkadaşlar buna ve yerine oturacak. Bir tur çevirdikten sonra bunun yerine oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu tarafa gelince yine aynı şekilde diğer kalan sarı parçamızı aynı şekilde buraya takıyoruz arkadaşlar. Bakın ok yönünü içe gelecek şekilde. Bu yuvasına oturacağı zaman zaten hissediliyor arkadaşlar. Bakın çok rahatlıkla yerine geçiyor. Oturduktan sonra bunu da bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çevirdikten sonra bunun da oturduğunu göreceksiniz. Bu parçayı da ucuna bu şekilde takacağız arkadaşlar. Bakın içine zaten direkt oturuyor. Şimdi değerli arkadaşlar nereyi nereye takacağız? Bu iki parça takılan yer şu şekilde tuttuğumuz zaman bu tarafa gelecek olan yer. Bunu da öncelikle şu tarafı sabitledikten sonra bakın oturtuyoruz. Bakın görüyorsunuz. Sabitledikten sonra bunu hiçbir şey yapmadan sadece yerine oturtuyoruz ve bunun yerine oturduğunu gördükten sonra da kapağımızı üzerine takıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu şekilde tuttuktan sonra bakın şu klips kısımları bizden tarafa gelecek şekilde önce karşı taraftaki geçme noktalarını birbirine takıyoruz bu şekilde ve bıraktıktan sonra üzerine basıp klipslerin oturmasını sağlıyoruz. Artık fırçamız yerine sağlam bir şekilde oturmuş oldu arkadaşlar. Şimdi alt kısımda ne kaldı? Gördüğünüz gibi mop bölümümüz kaldı arkadaşlar. Bunu da suyun akmaması için cihazımızı ters çevirdikten sonra takacağız. O yüzden önce cihazımızı şu şekilde ters çevirip
alt kısım kendimizde kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Bakın mopumuzun buralarda su haznesinden ayıran bölümleri vardı. Gördüğünüz gibi su haznesini ayırdık. Öncelikle su haznesini yerine takabiliriz. Onu da şu şekilde, şu bölüm üste gelecek şekilde yuvasına oturtuyoruz. Bakın oturduğu zaman tık sesi geliyor ve klips yerine oturuyor. Bu mopu da mopunu taktıktan sonra bezini altına takacağız. Bezimizi nasıl takıyorduk arkadaşlar? Aynı söktüğümüz şekilde mop bezimizi de takabiliriz. Bakın şu kısımdan geçirmemiz gerekiyor. Nasıl geçireceğiz? Gördüğünüz gibi ucunu geçirdikten sonra devamı gelecektir. Tamamen oturduktan sonra da kalan tüm kısmı mopumuzun cırtlı yerlerinden haznemizin üzerine yapıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapıştı. Bunu da aynı şekilde alt kısma şu şekilde götürüyoruz. Yavaşça yuvasına oturduğundan emin olacak şekilde yerleştiriyoruz. Mopumuzu taktık. Böylelikle alt kısımda hiçbir parçamız kalmamış oldu. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Cihazımızın üst kısmında bulunan filtre, HEPA filtresi ve onun takılı olduğu toz haznesini yerleştirmekte kaldı sıra arkadaşlar. Onu da biliyorsunuz burayı kaldırıyoruz, açıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi altta temizlik yaparken bu taraflara toz veya pislik geçmiş olabilir. Gördüğünüz gibi onları da tekrar bir temizlememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, hızlı bir şekilde bu temizliği de yaptıktan sonra öncelikle HEPA filtremizi toz haznemize takmamız gerekiyor. Bu işlemin ardından arkadaşlar kapağımızı yavaşça bırakıyoruz ve üzerine kapanıyor. Size tavsiyem cihazımızın üst kısmını ve yan kısımlarını yine aynı şekilde temizlemeniz. Bu cihazınızda kalıcı olarak yerleşen kirlerin engellenmesini sağlayacak. Veya mevcutta da var ise onların temizlenmesini sağlayacak arkadaşlar. Hem de cihazınızın daha yeni görünmüş olmasını sağlayacak. Şu şekilde silmekte her zaman fayda var. Evet, cihazımızın genel temizliği bu kadar arkadaşlar. Şimdi cihazımızı şarj istasyonuna yakın olan bir noktaya bırakacağız ve onun kendi şarj istasyonuna gitmesini sağlayacağız. Böylelikle işlem tamamen bitmiş olacak. Yuvaya dön butonuna tıkladığımız zaman cihazımız kendisini tanımlayacak, nerede olduğunu bulacak ve yerine gidecektir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik sevgiyle kalın, bilgiyle kalın, hoşça kalın.